Hipnoz. Bu kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Şöyle sahnede insanları komik duruma düşüren gösteriler mi? Yoksa bir tür zihin kontrolü mü? Peki ya size desem ki aslında kurduğumuz her iletişim bir tür hipnozdur. İşte Richard Bandler ve John Grinder'ın 1981 tarihli efsane kitabı Transformasyonlar tam da bu kışkırtıcı fikrin derinliklerine iniyor. Gelin hipnozun o gizemli perdesini birlikte aralayalım. Şöyle bir saniye durup düşünün bakalım. Hipnoz kelimesi zihninizde hangi resmi çiziyor, hangi duyguyu, hangi kelimeyi tetikliyor? İlk aklınıza gelen şey ne? Eğer aklınıza zihin kontrolü, insanları sahnede tavuk gibi gıdaklatan şovmenler, kontrolü kaybetme korkusu ve belki de biraz sihir gibi şeyler geldiyse hiç şaşırmam. Çünkü popüler kültür sağ olsun hipnoz genellikle böyle gizemli, hatta biraz da ürkütücü bir çerçevede sunuluyor. Peki kitabın yazarları aynı anda nasıl hem tüm iletişim hipnozdur deyip hem de hipnoz diye bir şey yoktur diyebiliyor? İşte bu çelişkili gibi görünen ifade aslında kitabın tam kalbinde yatıyor ve bizi ne demek istiyorlar acaba diye merak içinde bırakıyor. İşte bu kafa karıştırıcı iddiaların kaynağı psikoloji ve iletişimde devrim yaratan nörolinguistik programlamanın yani NLP'nin kurucularının kaleme aldığı bu kitap. Onların bütün derdi insan iletişiminin o karmaşık şifrelerini çözmekti. Bakın, Bandler ve Grinder bu kitabı bir sihirbazlık kılavuzu olarak yazmadı. Tam tersine o dönemin efsanevi hipnoterapisti Milton Erickson'ı model aldılar. Erickson adeta bir büyücü gibi inanılmaz sonuçlar alıyordu. Onlar da bu dehanın ne yaptığını analiz edip herkesin adım adım uygulayabileceği bir nevi iletişim için yemek tarifleri kitabına dönüştürdüler. Bunu şeye benzetiyorlar, araba kullanmayı öğrenmeye. Hatırlayın, ilk başta her şey ne kadar karmaşık görünür değil mi? Direksiyon, pedallar, vites, aynalar. Ama her bir parçayı ayrı ayrı öğrenip pratik ettikçe zamanla hepsi bir bütün haline gelir ve artık düşünmeden otomatik olarak yaparsınız. İşte onlara göre hipnoz da tam olarak böyle. Yönetilebilir küçük parçalara ayrılarak öğrenilebilen bir beceri. Aslında trans dediğimiz o gizemli hal hiç de bize uzak bir şey değil. Hatta her gün farkında bile olmadan defalarca bu duruma girip çıkıyoruz. Mesela sürükleyici bir kitaba dalıp çevrenizdeki her şeyi unuttuğunuz anlar veya uzun yolda araba kullanırken zihninizin daldığı son birkaç kilometreyi nasıl geçtiğinizi hatırlamadığınız o anlar ya da bir filme tamamen kapılıp zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız anlar. İşte bunların hepsi bilincin bir noktaya odaklandığı doğal trans halleridir. Peki tamam, bu doğal bir süreçse bu süreci bilinçli olarak nasıl yönlendirebiliriz? İşte şimdi kitabın anlattığı pratik ve somut tekniklere işin mutfağına geçiyoruz. Hadi sizinle küçücük bir deney yapalım. Hazır mısınız? Size basit bir talimatım var. Şu anda kesinlikle mavi bir arabayı düşünmeyin. Ne oldu? Mavi bir arabayı düşünmemek için zihniniz önce mavi bir araba resmi çizmek zorunda kaldı, değil mi? İşte bu beynimizin çalışma prensiplerinden birinin en net göstergesi. Buna olumsuz emir kalıbı deniyor. Tıpkı bir ebeveynin çocuğuna sakın sütü dökme dediğinde çocuğun zihninde anında sütü dökmek eylemini canlandırması gibi. Çünkü beynimiz bir şeyi yapmamayı anlamak için önce o şeyi zihinsel olarak temsil etmek yani canlandırmak zorunda. Kitaptaki en güçlü tekniklerden biri de bu. Uyum sağlama ve yönlendirme. Mantığı aslında inanılmaz basit. Önce karşınızdaki kişinin o an deneyimlediği, itiraz edemeyeceği gerçekleri sıralarsınız. Mesela, şu an bu sandalyede oturuyorsun. Benim sesimi duyuyorsun ve ekrandaki yazıları okuyorsun gibi. Bu kısım uyum sağlama. Zihin bu ifadelere içsel olarak evet, evet, evet der. İşte bu evet zincirini kurduktan sonra araya yeni bir öneri yani yönlendirme eklersiniz. İşte kitaptan harika bir örnekle açıklayalım. Gözlerin yorulacak, göz kapakların kapanmak isteyecek. Bunlar yorgun birinin zaten yaşayacağı, inkar edemeyeceği şeyler. Zihin bu ifadelere içsel olarak evet diyor. İşte tam bu evet anında ve göz kapakların kapandığında kendini tamamen rahatlamış hissedeceksin gibi bir yönlendirme geldiğinde zihin bu yeni öneriyi de kabul etmeye çok daha yatkın hale geliyor. Peki bu dil kalıpları sadece terapi koltuğunda mı işe yarar? Kesinlikle hayır. Şimdi bu tekniklerin günlük hayatımızda aslında ne kadar yaygın olduğuna bir bakalım. Kitabın asıl vurgusu da bu zaten. Bu iletişim araçları sadece terapistler için değil, bunlar ailemizle, iş yerinde, arkadaşlarımızla yani hayatın her alanında kullanılmak üzere tasarlanmış güçlü araçlar.
Aslında bir düşünün, çevremiz bu hipnotik dil kalıplarını belki farkında olmadan sezgisel olarak kullanan insanlarla dolu. İnsanların duygusal durumunu bir anda değiştiren başarılı politikacılar, sizi bir ürünün hayaline sokan yetenekli satışçılar, size ilham veren liderler, hatta gözlerin ne kadar da yorgun görünüyor, haydi bakalım uyku vakti diyerek çocuklarını sakinleştiren ebeveynler hepsi bir şekilde bu kalıpları kullanıyor. Ve şimdi kitabın belki de en önemli felsefesine, en derin mesajına geliyoruz. Bu becerileri sadece var olan sorunları çözmek için değil, aynı zamanda potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve sürekli büyümek için nasıl kullanabiliriz? Yazarlar iki tür değişim arasında çok net bir ayrım yapıyor. Birincisi iyileştirici değişim. Bu, bozuk olanı tamir etmektir. Sigarayı bırakmak, bir korkuyu yenmek gibi. Ama bir de ikincisi var. Üretken değişim. Bu ise zaten iyi olan bir şeyi daha da iyi hale getirmek, yeni yetenekler kazanmak, yeni seçenekler yaratmaktır. İşte bu alıntı kitabın bütün felsefesini tek cümlede özetliyor aslında. Amaç sadece sorunları çözüp yeterli, normal olana ulaşmak değil. Amaç potansiyeli sonuna kadar kullanarak mükemmelliği ve sürekli büyümeyi hedeflemek. Geçin bunlar bizi gerçekten sarsıcı bir son düşünceye getiriyor. Eğer dil ve iletişim bizim gerçeklik algımızı bu kadar derinden şekillendirebiliyorsa, o zaman toplum olarak, aile olarak, hatta birey olarak farkında bile olmadan kabul ettiğimiz hangi uzlaşılmış transların içinde yaşıyoruz? Hangi sınırlara aslında hiç var olmadıkları halde körü körüne inanıyoruz? İşte bu ve benzeri konuları daha derinlemesine incelemek, üzerine birlikte düşünmek isterseniz Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Düşünmeye devam edin.